Ebeveynlerin ergenlerle iletişimi nasıl olmalı serimizin ilk sorusuyla başlıyorum hocam. Bu aslında en kilit noktalardan bir tanesi. Bir iletişim dili oluşturulmalı ergenler ve ebeveynlerle ilgili ve bu nasıl olmalı? Yani ergenler ergenlikleri dolayısıyla zor bir süreçten geçiyor ama aynı zamanda aileler de ergen ailesi olanlar da onlar da kendi anılarına zor süreçten geçiyorlar. Ve artık zaman zaman sabırlar sınanabiliyor. İşte bazen gayri ihtiyari kinayeli konuşmalar, laf sokmalarla karşılaşabiliyoruz. Bu iletişimin ideali nedir? Ergenlerle iletişim dili ebeveynler arasında nasıl kurulmalı? Evet, yani ergenle ebeveynin arasındaki iletişimden bahsediyoruz. Aslında iletişimin genel kurallarından bahsedilebilir. İşte iletişimde önce dinlemek, yine dinlemek. Herkesi, ergenleri de dinlemek gerekir. İletişime geçmek isteyen insan, iletişimi kurmak, iletişimi devam ettirmek isteyen insanın dinlemeyi öğrenmesi ve bilmesi gerekir. Dinlemek iletişimin başladığı yer. Biz genelde iletişimi konuşmak olarak algılarız. Bizim ebeveynlerimiz de ergenleri için ergenlerinden bahsederken anlatıyorum hocam, sürekli anlatıyorum, daha ne yapayım derler. Ben de dedim ki keşke biraz dursanız ve onlar anlatsa ve siz dinleseniz. İletişim karşılıklı olduğu için sadece anlattığımız bir şey değil, sadece dinlediğimiz bir şey de değil. Dinlemeyle başlayıp soruyla başladıktan sonra tabii ki neyi dinleyeceğiz? Önce soru soracağız. Biz ergenlerimize soru sormayı pek bilmiyoruz. Çünkü çocuklarımıza soru sormayı alışkanlık edinmediğimiz için çocuklarımıza küçük yaşlarından itibaren sürekli anlatıyoruz. Sürekli bir şeyleri öğretiyoruz. Bu bizim tabii ki görevimiz. Onları hayata hazırlarken eşyanın tabiatını öğretmemiz gerekiyor. Ne nedir, ne değildir, nerede nasıl davranılır vesaire, kurallar, sınırlar hepsi bir öğreti. Anne babanın da ilk görevi çocuğuna bir şeyler öğretmek. İşte öğreti anlatmayı getirdiği için biz anlatmaya alışmış oluyoruz. Fakat artık ergenlik aklın bali olduğu, aklın devreye girdiği bir dönem olduğu için çocuğun kimlik edinmesi akılla ve sorguyla başladığı için kendini göstermeye ihtiyacı olduğu bir dönem ve o da ben de varım demek istediği bir dönemde yaşadığı için fikirleri, düşünceleri, duyguları var ve bunları ifade etmek istiyor. İşte burada onlara ifade şansı tanımak için ya da ifade imkanı ya da kendilerini ifade etme ortamı oluşturabilmek için soru sormayı bir defa öğrenmemiz gerekiyor. Sonra verilen cevabı aktif dinlememiz gerekiyor. Mesela ergenler şöyle söyleyebiliyor. Annem evet bana soru soruyor size geldikten sonra ama ben biliyorum beni dinlemiyormuş gibi yapıyor. Orada değil. Onun sorduğu sorunun cevabı zaten zihninde mevcut diyor. Bu şekilde de olmaması gerekiyor. Çünkü normalde biz çocuklarımızı evet çok iyi tanırız. Fakat ergenlikle birlikte çocuklarımız artık farklı bir kimliğe bürünmeye başladıkları için bizim zannettiğimiz gibi olmayabilirler. Bunu onların hayat tarzındaki değişimle görmeye gerek yok. Biz bu ihtimali zihnimizde bir tutmamız gerekiyor. Yani ebeveynler çocuklarının farklı düşünebileceklerini kendilerinden, ailelerinden, coğrafyalarından ya da işte çevrelerinden, ideallerinden, farklı ideallere sahip olabileceği ihtimalini düşünerek soru sorması gerekiyor. Acaba o ne düşünüyor diye başlamak gerekiyor. Anlatırken etkili dinlemek, anlamaya çalışmak. Yani bu ihtimali verdiğimiz zaman ancak etkili dinleyebiliriz. İletişimin genel kuralları zaten bu şekilde anlatılabilir. Fakat yeni dönemin ergen çocuklarında bir şey daha var ki bu çocuklar yani 2000 sonrası kuşağı hepsini kapsamayabilir. 2003 sonrası kuşağa baktığımızda yani şu anki ergenlere baktığımızda aslında çok itaatkar bir topluluk olduğunu görüyoruz. Yeni ergenlerin bu itaatkar halini aslında ebeveynlerin bozduğunu da görüyoruz. Neye itaat ediyorlar? Bilgiye itaat ediyorlar. Yani onlarla iletişimdeyken bilgiden yola çıkmak gerekiyor. Onlar büyüklere, yaşlılara, kültüre, geleneğe değil, bilgiye, bilimsel bilgiye ve bilimsel veriye itaat ediyorlar. Onlara ispatlanmış, çalışılmış ya da uzman biri bir şey anlattığında onlar ha öyleymiş diyor. Ya da gelip sorabiliyor bu nasıl diye ve siz uzmanlık alanınızın çerçevesi içerisinde cevap verdiğinizde ya böyle miymiş diyor. Onları ikna etmeye uğraşmıyorsunuz. Biz biraz ikna etmeye uğraşmaya alışık bir toplumuz.
Ben de şaşırıyorum. Yani hemen ikna olduğunda diyorum ki nasıl, yani daha anlatmayacak mıyım? Eğer ki doğru şeyler söylerseniz, genel kabul görmüş, bilimsel verilere dayanan, bilgiye dayanan bilgiler verdiğinizde onlar çok çabuk ikna oluyorlar. O yüzden yeni ergenlerle iletişim kurmak aslında çok kolay. Sadece biz zihniyetimizi, yani uzun uzun anlatmayı, fikirlerimizi karıştırmamayı, işte falan şöyle söylüyor, filan böyle söylüyor. Ergenler bunu sevmiyor. Komşunun annesi bak ona böyle söylemiş, işte benim dayım da böyle söylüyor, falan hocadan dinledim, öğretmenin de böyle söylüyor. Bunları dinlemek istemiyor. Sadece bu işin uzmanı, işte bu işi bilen kişi, bir tıpla ilgili bir şeyse doktor böyle söylüyor. Felsefeyle ilgili ise felsefe profesörü böyle söylüyor. Dinle ilgili bir şeyse Diyanet mensubu böyle söylüyor demeniz gerekiyor. Herhangi bir hocayı da kabul etmiyor. Yani bir kurumdan eğitim almış, kurum çıkışlı olması gerektiğini düşünüyor yeni ergenler. Ve bu şekilde anlatıldığında aslında çok çabuk ikna oluyorlar, çok çabuk kani oluyorlar ve hemen de kabulleniyorlar. Hocam şunu da ekleyebiliriz bu soruya. Şimdi anlattınız, normal bir iletişimden bahsediyoruz. Ama şu son zamanlarda ergenlerin çok, yani ergenlikleri dolayısıyla çok sabırsız ruh halleri olduğunu görüyoruz. Evet. Bu sabırsızlık zaman zaman öfkeyi doğuruyor. Bu durumda yani ikili, hem ebeveyn hem de ergen aynı anda öfkeli olabiliyor. Bu durumda neden sakınmalı, ne yapmalı iletişim açısından? Şöyle, burada ergene hak vermeye başlamamız gerekiyor. Biz biraz hani sürekli onların bizi dinlemesini istiyoruz ya, anlatıyoruz ve bu şekilde hemen bir rol alsınlar, hemen bir role girsinler, bizim sözümüzü dinlesinler, beklesinler, öfkelenmesinler istiyoruz ya. Burada bir adım geri çekilmeyi, yani öfke hakkının önceliğini onlara vermemiz gerekiyor. Onların öfke kontrolünü öğrenmesi için önce öfkenin bir dışarı çıkması gerekiyor. Sonra kontrol edebilmemiz gerekiyor. Kontrol edebilmeyi onlara anlatmamız gerekiyor. Ortaya çıkarmadığımız hiçbir şeyi sınırlayamayız. Bizler genelde ortaya çıkmasın istiyoruz. Bir yerde tutmak istiyoruz. Burada öfke önceliğini onlara verdikten sonra, öfkelerini ortaya koymalarına imkan tanıdıktan sonra, öfkeyi sakinleştikten sonra konuşmamız gerekiyor. Aynı anda öfkelendiğimizde, sen öfkeleniyorsan ben de öfkeleniyorum dediğimizde aslında biz olayı yönetmemiş oluyoruz, kontrol etmemiş oluyoruz. Kontrol etmek, onun her davranışını kontrol etmek demek değil. İlişkiyi, iletişimi kontrol etmek, ilişkiyi yönetmek böyle bir şey. Karşı tarafın kontrol edilemez duyguların içine girdiğini gördüğümüzde sakinliğimizi muhafaza ederek, bitmesini bekleyerek sonrasında konuşmamız gerekiyor. Öfkeli ya da değil, ergenlerle iletişim halindeyken dilimiz daha bilgi dolu, bilgiye dayalı, genel kabul görmüş bilgilerin yanı sıra kinaye ve imadan da uzak olması gerekir. Yeni dönemin ergenleri için doğru bir dil değil. Bizim kendi çocukluğumuza baktığımızda bizim dilimiz buydu. Sadece kinaye yapılırdı, ima yapılırdı ve biz bunlardan anlardık. Çünkü kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mantalitesi hakimdi iletişim diline. Şimdi öyle değil. Bu çocuklar dikteyle büyümüş çocuklar. Yani ergenlere iletişim ya da birilerine iletişimden bahsedeceksek onların nasıl yetiştiğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Onlar bizim çağımızın çocukları değil. Onlar sözel eğitimle büyümediler. Dikteyle, yani yazıyorsunuz, bir şey soruyorsunuz ve bu böyledir cevabı aldığınız bir dönemde büyüdükleri için onlar kısa sorular, kısa ve net, direkt düz cevaplar isterler. Kinaye ve ima, kardeşine söylüyorum o anlasın ya da işte öfkesini başkasına yansıtmak, eşine kızıp öfkeyi çocuktan çıkarmak bu çocukların anlayabileceği bir şey değil. Zaten doğru da değil. Doğrusu dikte mi? Belki doğrusu dikte de değil ama bu çocukların eğitim dili dikte, iletişim dili dikte. Yani kısa, net, öz, sorunun karşılığına gelen cevaplar, uzun uzadıya başka şeyleri de kapsayan cevaplar verdiğinizde çocukların kafası karışıyor. Kinaye ve ima bu çocukların, bu yeni dönemin ergenlerinin kafasını karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Onların kafası çabuk karışıyor. Neden? Çünkü onlar soru cevap şeklinde, dikte şeklinde eğitim aldıkları için ve küçükken de aynı eğitimi aslında sizler de bu şekilde desteklediğiniz için, yani onlar her soru sorduğunda sorusuna cevap verdiğiniz için ergenlikte de bunun böyle devam etmesi gerekiyor. Peki büyümediler mi? Büyüdüler. Fakat baktığımızda çocukların zaten
eğitim ve öğretim kurumlarının sonuçları, sınav sonuçları vesaireye baktığımızda anlam bilgisinden yoksun bir grup aynı zamanda. Anlam çıkarmak, yani ortamdan, işte hikayeden, olan olaylardan anlamı kendi kendine yorumlama kapasitesi düşük bir nesil. Çünkü dikte nesli. O yüzden bu çocuklara kinaye, ima, dolambaçlı anlatım çok işe yarar şeyler değil. Yeni dönemin ergenlerine direkt, düz ve dikte yoluyla anlatmak gerekiyor.